Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar benim ve sizin sevdiğinizi düşündüğüm bir karşılaştırma videosu hazırladım. Yakın zamanda kullanmış olduğum klavye modelleri burada görüyorsunuz. Burada M-Choice'u güncel olarak kullanıyorum. Ice Pro, sonra Medlens Mod 68R ve Battle 68, Monsgeek Fan 60 Pro. Akko'da diyebilirsiniz, fark etmez. Bunları arkadaşlar ortalama olarak bir ay kadar kullandım. Artısını eksisi neyse hepsini biliyorum. Bu videoda amacımız karşılaştırma olduğu için detaylı videolarına bakmak isterseniz M-Choice hariç arkadaşlar diğerlerinin detaylı videosu kanalımda mevcut. Açın bakın, daha fazla detay veriyorum ama burada sadece bu 4 modeli birbirine çarptıracağız. Ne demek istediğimi büyük ihtimal anlamışsınızdır. Yani şu detaya niye değinmedin vesaire vesaire olmasın. M-Choice hariç diğerlerinin kanalımda var. Bakabilirsiniz. M-Choice'u da yakında yükleyeceğim. Öncelikle bu modelin temel ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu 4 modelden arkadaşlar Rapid Trigger özelliği, SOC ya da SnapTap özelliği, 8000 Hz raporlama hızı hepsinde var arkadaşlar. Rapid Trigger klavyelerde genel şikayet hassas ayarlarda klavyelerde ghosting olayının olması arkadaşlar. Bu sorun doğru yapılan kalibrasyon ile birçok klavyede düzelmekte. Bunu garanti edebilirim. Burada ghosting yok demediğim bir klavye. Yani hepsinde okudum. Battle 68'de yabancı formlarda Türkiye'de duymadım. M-Choice yine yabancılarda çok duydum ghosting olayını. Fan 60'da da bayağı duydum. Maldiniz Man 68'de de gerçekten çok duydum ama Türkiye'de buna fazla değinen olmamış. Ghosting hepsinde oluyor ama kalibrasyonunu düzgün yaparsanız kalktığını birçok kişiye de bu şekilde zaten yardımcı oldum ve kalktığını söylediler. Bunu özellikle yabancı forumlardan bahsediyorum. Reddit'ten bahsediyorum mesela. Zaten birçoğunuz da Reddit'i biliyordur. Bu arada bu tarz tarafsız karşılaştırmaları beğeniyorsanız bana destek olmak için beğeni butonuna basabilirsiniz ya da kaçırmak istemiyorsanız da abone olabilirsiniz. İkisi de tercih meselesidir. Yaparsınız, yapmazsınız hiç önemli değil. Devam edelim. Öncelikle tasarımlarından bahsetmek istiyorum. Tüm modeller ANSI dediğimiz küçük enter düzeninde ve İngilizce puntolara sahip olarak geliyor. Boyutlara geldiğimiz zaman ise Monsgeek ve M-Choice arkadaşlar %60 boyutlarındayken Battle 68 ve Madeleine 60R modelleri ise %68 boyutlarında. Buradaki en temel fark arkadaşlar burada şu an görmüş olduğunuz yön tuşlarının olup olmaması. Yoksa arada başka bir fark yok. Ben genelde %68 modelleri daha çok seviyorum. Çünkü şu yön tuşları benim için baya bir işime yarıyor. Edit yaparken özellikle, oyun için demiyorum bunu. Ama ben bu şekilde seviyorum. Siz de kendi tercihinize göre tercih yapın burada. Bunlara atama yaparım diyenler de var. Mesela şu kısmı işte K, M, N kısmını kullanan arkadaşları çok biliyorum. Hani yönlendirme için sağ sol üst gibi. Yani burayı da isterseniz atama yaparak da kullanabilirsiniz. Hani bu şekilde ben kullanmayı sevmiyorum ama sizler kendinize göre burada bir tercih yapın arkadaşlar. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise alt tabak tüm modellerde plastik, ancak M-Choice ve Medallions Mod 68R modelinde yükseltme ayağı yokken Fan 60 Pro ve Battle 68 modellerinde yükseltme ayağı mevcut. Bağlantı türlerine geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tüm modeller kablolu. Sadece Fan 60 Pro'da bir değişiklik var. Şöyle, Fan 60 Pro'yu ister kablolu ister kablosuz kullanabiliyorsunuz ama kablosuz kullandığınız zaman 1000 Hz raporlama, kabloyla kullandığınız zaman 8000 Hz raporlamaya çıkıyor. Şunu düşünmeyin, bana sorulduğu için söylüyorum. Kablosuz kullandığınızda Rapid Trigger özelliğini ya da SOCT özelliğini yine kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir özellik kaybı yaşamıyor bu klavye. Sadece 8000 Hz iken kabloluyken 1000 Hz'e düşüyor. Sadece fark bu. Ama gerçekten güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Özellikle kablosuz kullanmak isteyenler için bunu söylüyorum. Üst tabakaya gelmemiz gerekirse tüm modellerin üst tabakası alüminyum olduğu söylenmiş. Baştan söylüyorum, alüminyum kalitesinden anlamam. Ama M-Choice'un üst tabakası daha kaliteliyken Battle 68 modeli ise üst tabaka olarak bence kalitesiz. Fan 60 modeli ve Medallions modeli ise orta kalite diyebilirim. Yani aralarında herhangi bir rekabet yok. Bence, çünkü anlamıyorum yani, ama görsel olarak sanki M-Choice daha kaliteliymiş gibi geldi bana. Keycaps'lere gelecek olursak öncelikle bu 4 modelde Cherry profil kullanılmış. Fakat Battle 68 modelinin bazı çeşitlerinde arkadaşlar OM kullanıldığı da gördüm. Bu yüzden lütfen alırken dikkat edin. Eğer siz bu deseni alıyorsanız Cherry, ama almıyorsanız diğerleri farklı bir profil olabilir. Bunu da şimdiden size söylemiş olayım. Keycaps'lerin kalitesi ise Battle 68 Madallions modellerinde boyama olduğu için kesinlikle silinme olacaktır. Monsgeek ve M-Choice modellerinde ise PBT double shot olduğu için silinme çok uzun süreler sonra olacaktır. Bu yüzden Keycaps'e değer veriyorsanız M-Choice ya da Akko Monsgeek modellerine bakmanız gerekiyor.
Gelelim switchlere. Ben bir klavyede en çok önem verdiğim kısım switchler arkadaşlar. Çünkü switch'ten çok muzdarip olduğum zamanında, bu yüzden sizlere anlatmak istiyorum bu kısmı. Mudlions Mod 60R modelinde Kunlun, Monscape modelinde Aquaglare, Battle 68 modelinde Space, M-Choice modelinde Autema dediğimiz Ice Blue switchler kullanılmış. Şimdi genel bizim Türkiye'de bir algı var. Akko'nun switchleri orta kalitedir ya da güzeldir diyenler bile var. İşte burada bunu kıracağız. Şöyle tüm verilere baktığımızda, yani yağlı, yağsız, yay kalitesi, üst tabakanın sağlamlığı, alt tabakanın sağlamlığı, switchlerin çıkartılması, takılmasına kadar bütün detaylara baktığımda, çünkü ben bu 4 modelde arkadaşlar taktım, switchlerini çıkarttım, içlerini söktüm, yağladım. Yani hepsinin kullanışına baktım arkadaşlar. Kesinlikle birinci sırada Kunlun, yani Medlions Mod 68R modelinin switch'i en kalitelisi arkadaşlar. İkinci sırada çok garip, benim de muzdarip olduğum Autema M-Choice'daki Ice Blue switchler. Yani inanılmaz derecede arkadaşlar kaliteli geldi bana. Şöyle kaliteli, yanlış anlaşılmasın. Kunlun'dan sonra daha kaliteli. Battle 68 ve Akko'ya göre bence kalitesiz. Özellikle Akko'nunkinde çıkartırken hatta bir yerinde böyle yumulttum. Ama Autema bu yumulmadı. Yay kalitesi de aynı. Yani çok garip geldi. Autema'dan şikayetçi olarak ben bunu söylüyorum. Üçüncü sırada da Akko geliyor. Dördüncü sırada ise Space tuşlarıyla Battle 68 modeli geliyor. Bunları söyledim. Burada yine Fan 60 modelinin diğerlerine göre farklılığı var. O da Fan 60 Pro 5 farklı switch ile kalibre olabiliyor arkadaşlar. Kullanmak farklıdır, kalibre olmak farklıdır. Kullanırsanız mesela Battle 68'de de aynı şekilde Jade'yi kullanabilirsiniz ya da Akko'nunkini kullanabilirsiniz. Ama kalibre edemezsiniz. Kalibre edemediğiniz zaman düzgün çalışmaz. Ama Fan 60 Pro'da 5 tane farklı switch'i kullanabiliyor. Aynı zamanda kalibre edebiliyorsunuz. Battle 68'de de JD switchlerini kullanabiliyor ve kalibre edebiliyorsunuz. Bunlarda o özellik yok. En son öyleydi. Yazılım olarak gelir mi bilmem. İsterseniz şimdi bir de switch seslerini duyalım. Şimdi sizlere bu 4 modelin ağırlıklarını göstermek istiyorum ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bizim Türkiye'de genelde şu oluyor: klavye tartıldığı zaman ne kadar ağır çıkarsa malzeme kalitesi de o kadar kaliteli olduğu düşüncesi yer almış. Bu kesinlikle doğru değil. Evet, doğru olduğu klavyeler var fakat her klavye için bunu söyleyemezsiniz. Kesinlikle içini açıp bakmanız gerekiyor. İçinde kullanılan malzemenin kalınlığını bilmeniz gerekiyor. İşte ABS plastik mi, PBT plastik mi, ne kullanılmış, içindeki foamlar ne kadar, kaç kat, yani neler kullanılmış, bunlara bakmanız gerekiyor. Bazen sadece şu alt teybi kalınlaştırıp klavyeyi ağır hale getirebiliyor ama iç yalıtım olarak hiçbir şey koymayabiliyorlar ya da switchleri yağlamayabiliyorlar. Bu yüzden lütfen buna dikkat edin. Ağırlık eşittir kalite kesinlikle değildir. Gelelim RGB kısmına. Öncelikle LED yönleriyle başlamak istiyorum. LED yönlerine baktığımız zaman bazı modeller kuzey, bazı modeller güney olduğunu görebilirsiniz. Burada en büyük fark, keycaps değiştirmek istediğiniz zaman ortaya çıkıyor. Kuzey tarafta olan ledlerde çelik profil keycapsler bazen sıkıştırma yapabiliyor. Bakın bazen, yani switch'inden switch'ine bu olay değişiyor. Ama genelde sıkıştırma olayıyla şikayetçi herkes. Güney kısımda olan ledler ise bu tarz çeri profillerde, yani genelde çeri profil keycaps kullanıyoruz ya da kaliteliler çeri olduğu için söylüyorum bunu. Orada sıkıştırma yapmıyor. Yani genelde tercih ederken güneyi tercih ederseniz keycaps değişiminde daha rahat edeceksinizdir.
Peki RGB yeterli mi? M-Choice modelinde hem puntolar üstten şeffaf ve ışık şiddeti yüksek olduğu için işlerinden en iyisi kesinlikle M-Choice. Aqua Fan 60 modelinde ışık şiddeti olarak iyi fakat puntolar yandan şeffaf yapıda olması onu biraz daha geriye düşürüyor. Battle 68 modelinde ise konuşamadım, kusura bakmayın. Puntolar yandan şeffaf olsa bile ışık şiddeti yetersiz kalıyor. Zaten en kötüsü olan Medallions Mount 68R modeli arkadaşlar. Bu modelde puntolar şeffaf olmadığı için ışık dağılımı da kesinlikle yetersiz kalıyor. Yani hiçbir türlü yazıyı okuyamıyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle en düşüğü Battle 68 Mad R modeli. Yani buna bu kadar para verdikten sonra böyle bir değişik bir RGB'nin olması beni şahsen çok mutlu etmedi. Şimdi deneyimlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii deneyim derken yanlış anlamayın. Ben bunları en fazla bir ay kullandım. Gelen bana yorumları da burada size anlatacağım. Fan 60 tak çalıştır olarak en kötü klavye arkadaşlar. Sebebi ise işte şu şikayetleri çok duydum. F, U yanıp sönüyor abi. Y yanıp sönüyor. ESC yanıp sönüyor. Kabloyu taktım çalışmıyor. USB taktım çalışmıyor. Yani şu klavyeden cidden büyük böyle yorumlar aldım. Sorunlu yorumlar aldım. Baştan söyleyeyim, bu klavye tak çalıştır değildir. Kesinlikle kitapçığı yanına alacaksın. Bu şekil yapacaksın. Kitapçık da büyük ihtimal Çince. Çince'den de telefondan çevirmen lazım. İngilizcesi var mı yok mu hatırlamıyorum. Bir tanesinin yoktu ama. Hani böyle bir dengesizlik var bu klavyede. Bilginiz olsun ama kablosuz olarak da almanız gereken bir klavye olduğunu düşünüyorum. Ben mesela eskiden yani oyuncu olarak düşünmediğim zaman kablosuz kullanmak istiyorum. Ama oyuncu için kullanacaksam kablolu kablosuz çok benim için fark etmiyor. Gelelim Battle 68 ve Madlens Mod 68'de. Madlens'te Battle 68 konuşamadım. Burada yazılımda bazı sorunlar oluyor. Yazılım sıkıntısı da şu. 8000 Hz'den işte 1000 Hz'e düşüremiyorum gibi bir yazılım yani sıkıntı var. Yoksa kalibrasyonundaymış, switch basımındayım, bir hata duymadım bu ikisinde. Bu ikisinden alacak arkadaş da büyük ihtimal hani şekillerine bakar ve en önemli özelliği benim için de %68 olmasına baktığı için alabilir düşüncesindeyim. M-Choice'a geldiğimiz zaman ise ben M-Choice'u kesinlikle tercih ederim arkadaşlar. Sebebi ise ben switch yani yazım hissiyatını seven bir insanım. Bu yüzden M-Choice hem malzeme kalitesi olarak hem de switch olarak daha kaliteli geldiği için bana sesi daha çok tok geliyor bence. Bu yüzden ben M-Choice'u tercih ederim. Bunların ortalaması yok mu? Kesinlikle var. Ben minimum %68, %75 klavye tercih ederim. Noplu olsun, ses hareketlerini şey yapayım. Biraz üstten aynı bu şekil RGB'li olsun. Bu tarz böyle bir klavye çıksa kesinlikle onu alırdım. Bunu da baştan sizlere söylemiş olayım. Bir de şunları söylemeden bitirmek istemiyorum videoyu. Performans olarak ben herhangi bir fark sezmedim arkadaşlar. Bakın sezmedim diyorum çünkü teknik veri anlamında değil bu. Yani ben SOCT özelliğini bütün 4 klavyede de kullandım. Snap'te bile, Rapid Trigger'de hepsini kullandım ve herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama şunu soruyorlar bana. 8000 Hz özelliğini bize göster. 8000 Hz hoparlörü bana göster. Bana gecikmesini göster. Arkadaşlar gecikmeyi ilk önce 8000 Hz'de başladım. 8000 Hz'in program var ama max 1000 Hz gösteriyor. 1000 Hz gösterdiği için de yani ben bunları 8000 Hz kullandığım için yani bunun bir manası kalmıyor. Buna eşdeğer gecikmeyi gösterebilirim. Ama gecikme de arkadaşlar yani slow motion kameralar 10.000 dolardan başlıyor. Hani bunu ben çekeceğim de onun ekipmanını getireceğim de yani 5000 abonelik bir kanalın bunu yapması imkansız. Araştırıyorum diyorum. Evet araştırıyorum ama bulamıyorum. Yani bunları adam 40 dolarlık bir klavye için onun için uğraşmıyor. Bu yüzden de bunların gecikme değerlerini sizlerin için bulamıyorum. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Evet, bu klavyeleri kullanan arkadaşlar varsa yorumlar kısmına yazarsa çok memnun olurum. Onlar da kendi görüşlerini bizlerle paylaşsınlar. Çünkü biz bizler için varız arkadaşlar. Yoksa başka kimseler bunların hatalarını söylemez bu şekilde. Ya da şundan tercih ettim ya da tercih etmedim gibi de lütfen yazarsanız memnun olurum. Yine alacaksanız hangi modelini alırsınız? Neden? Bunları da yazarsanız çok güzel olur. İnanın ben bütün yorumları okuyorum ve alacak olan arkadaşlar da büyük ihtimal okuyordur düşüncesindeyim. Bu arada elim çatlattım herhalde büyük ihtimal. Eğer görüntüsünden şikayetçi olan bazen arkadaşlar oluyor. Yani şikayetçi olursanız da yapabileceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.